Uzay, bir o kadar bilinmez ve bir o kadar korkunç. Uzun yıllardır insanlar gökyüzüne hep bakarak merak etmiştir. Acaba yalnız mıyız? Uzayda ne tür gezegenler ve ne tür bilinmeyenler var? Bu videomuzda sizleri evrenin sınırlarına götüreceğiz ve eşsiz güzelliğiyle insanı etkileyen ve bir o kadar öldürücü olayları sizlere aktaracağız. En çok da bu evrendeki en tehlikeli, en büyük, en parlak ve en ölümcül cismi sizlere anlatacağız. Bir kara delikten daha korkunç. Belgesel niteliğinde olabilecek, siz bilgi kurtlarına olabildiğince akıcı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videolardan haber almak için kanala abone olabilir, yorum yapabilir ve aynı zamanda videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Evren 13,5 milyar yaşında daha bizim gezegenimiz Dünya oluşmadan milyarlarca evvel büyük patlama ile meydana gelerek bizlerin yaşam alanı oluşturmak için ilk temelleri attı. O kadar büyük bir hızla uzayda yayılıyor ki hiçbir insanın ömrü dahi yetmez. O kadar büyük ki ışık hızıyla gitsek dahi milyarlarca yıl sürer. Peki bu koca evreni oluşturan neler ve bu cisimlerde yaşam var mı? Ya da yaşanılabilir bir yer. Şu ana kadar NASA'nın yaşanabilir gezegen sayısı oldukça fazla ve dünyamıza çok fazla benzemekte. Üzücü haber ise çok uzakta. Şu anki teknolojiyle neredeyse asla gidemeyeceğimiz bir uzaklıkta. Videomuzun konusu olan o ölümcül ve devasa bilinmeyene gitmeden önce bu yıldıza iyi bakın. Ne kadar görkemli, ne kadar güzel ve bir o kadar ölümcül. Bu bizlerin hayat kaynağı Güneş. Çok yaklaşırsak bizi kavurur. Uzaklaşırsak da bu sefer donarız. Ölümün ufak bir çizgisiyle bizlere hayat kaynağı olmakta. Bu Güneş'e iyi bakın çünkü 1 milyon dünya sığacak kadar büyük olan bu yıldız birazdan göreceklerimizin yanında, portakalın yanında bezelye tanesi gibi kalır. Güneş sisteminin uzaklarına hem de çok uzaklarına gitmeden önce bu araca bakın. Adı Voyager 1. 1977 yılında atılmış ve hala çalışır bir uzay aracı. Hızı ise şu ana dek en hızlı araç. Ortalama 50 bin ila 70 bin kilometre hızla gitmekte. Bir mermiden 20 kat hızlı ve ilk güneş sisteminin dışına çıkmış araçtır. Üzerinde ise tüm dillerde bir selam, ses kaydı vardır. Altın bir plak. Bu ise nadir bir yıldız. Neredeyse tek. Eşsiz. Onu eşsiz kılan şey ise bir pulsar olması. Dev bir yıldızın son nefesinde büyük bir patlama ile sadece 20 kilometre çapa sahip bir kütleye dönüşür. Genelde kara deliğe de dönüşen olur ama bu titreşen ve çok hızlı dönen bir yıldız. O kadar yoğun ki iğne başına 1 milyar ton düşüyor. O kadar hızlı dönüyor ki saniyede 30 defa etrafında dönüyor ve sürekli titreşerek etrafa maddeler, radyasyon yayıyor. Radyasyon boyutu ise çok fazla, güneşimizden bile fazla. Bu ise bir kara delik. Sonsuzluğun ve bilinmezin merkezi. Oraya giren asla bir daha çıkamıyor. Hatta ışık bile. Hiçbir şey ona karşı koyamıyor. Öyle ki ışık içinde hapsoluyor. Önüne ne gelirse yok ediyor. Bu bir güneş olsa dahi onun için fark etmez. Kara delikler nadir oluşur. Onun oluşması için bir nötron yıldızının patlayarak küçük bir şehre dönüşmesi gerek ve uzayı yırtarak bilinmezliği başlatır. Uzay bir çarşaf gibi bizim göremediğimiz bir enlemi, boylamı olmayan fakat sistemlerin bir düzen halinde durmasını sağlayan bir zemin ve bu zemin yırtıldığında da bir kara delik oluşur. İşte tüm zamanların en büyüğü, en tehlikelisi, en parlağı, en ölümcül olanı. O bir kara delik fakat farkı o kadar büyük ki güneşimizin milyarlarca katı. Bazı ilk oluşmuş kara delikler aslında bizler için bir hayat kaynağının zeminini hazırlar. Kulağa mantıksız gelse de bizlerin Samanyolu galaksisinin dahi merkezinde bir kara delik var. İşin garip kısmı parlak olmasının. Sebebi ise yuttuğu gezegenler onca ışık, onca yıldız onu besliyor ve inanılmaz bir radyasyon yayarak ışık olarak yansıyor.
Fakat bu bir kuasar. Öyle ki milyonlarca galaksinin yaydığı ışıktan daha fazla yayıyor. Bu da büyük bir enerji demek oluyor. Bu devasa kara delik güneşlerinden beslenerek onları yok ediyor. Trilyonlarca uzaklıktaki o çıkıntılar ise emdiği enerjinin bir kısmını dışarı kusuyor. Eğer Samanyolu galaksisi yanında olsaydı yok ederdi. Neyse ki en yakın kuasar 3 milyar ışık yılı uzaklıkta.